Ve faizun feyizlenmiştir. Yani feyiz esasen Arapçadaki lügat manası feyiz akmak, seyelandır. Yani coşmak, taşmak böyle bir pınardan mesela bir su fışkırıp böyle akarsa ırmak gibi olursa falan bu feyazan denir buna. Feyiz odur esasen de. Tabii Türkçe'de biraz tasavvufi manada çok feyiz aldım hani böyle nur aldım, bereket aldım aslında kullanılıyor tabii. O da nedir? O da bir akıntıdır. Neden? Sen bir insandan feyiz aldığın zaman Mürşid-i Kamil'den, Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir zattan feyiz aldın. Ne demek? Onun bereketinden, nurundan sana akıyor yani. Sen onun yanına gitmekle veya sohbet yapmakla veya rabıtasıyla meşgul olmakla ondan bir tecelli, Allah-u Teala'nın ona yansıttığı nurlardan, feyizlerden, bereket. O çok zikrediyor. Allah hiç günah işlemiyor. Sen ben günahkarız. Fakat biz de ne yapıyoruz? O gibi zatlar Allah-u Teala'nın nurlarına mazhar olmuş. Karanlıktan, gafletten uzak kalmış insanlar. Onun için onlardan bize bir nur yansıma yapıyor. Değil mi? Üzüm üzüme baka baka karardığı gibi efendim bir insan bir insana yakınlık sebebiyle bozuluyor. Bazen de bir insan bir insanla beraberlik ve birliktelik, bu birliktelik bir arada ders okumak, okutmak, ilim müzakeresi yapmak gibi sebeplerle de olabilir. Manevi beraberlik de olabilir. Yani onun huyunu düşünür, ahlakını düşünür, suretini düşünür. Yanında bulunur ama herkes imkanlar şu anda zaten tamamen sohbetlere bile gidilecek hal kalmadı. İnsanlar fiziki olarak yaklaşamıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Onun efendim manevi halinden istifade etmek isteyenler uzaktan da edebilir. Feyiz akıntı yani akmak. Oradan bir şey sana geliyor, akıyor. İşte alemde varlık var. Benim varlığım var şimdi. Konuşmam var, işitmem var. Senin var. Bu kadar varlık var. Bunların hepsine bu varlık nereden akmış gelmiş? Bu sıfatlar nereden akmış gelmiş? Bu hünerler nereden akmış gelmiş? Adam o biçim mimar, o biçim mühendis. Öyle bir köprü yapıyor. Öyle bir gökdelen yapıyor. Veyahut da öyle bir usta, bir ne bileyim kürsü yapıyor, rahle yapıyor, bir şey yapıyor. Dünya hayran kalıyor, aciz kalıyor mesela. Bu sanat nereden gelmiş? Bu fiil, bu eser nereden gelmiş? Akmış gelmiş. Kimden? Min adlihi. Allah-u Teala'nın adaletinden, yaratmasından, dengeli yaratmasından, tesviyesinden. Tesviye ne demek mesela? Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor bu. Ellezî halaka fesevva. Yarattı, tesviye etti. Yani teciz etti, donattı. Böyle bir insanı yaratıyor. O insanda öyle bir sıfatlar, öyle bir hünerler var ki işte bilgisayarlara şaşırıyorsun, ona şaşırıyorsun, buna şaşırıyorsun. Bu kadar teknoloji ilerledi diyorsun. Bütün bu teknolojiyi yapan bir insan, bir beyin, bir akıl. Ya bunu da yaratan Allah-u Teala. Hem de bir çiğnem etten yani. Bir parça yutulacak, çiğnenecek etten yani. Ya onun için Allah-u Teala'nın adlinden, adaletinden, adaletli yaratmasından, tesviyesinden ondan sonra bunlar meydana gelmektedir.